Mavi ve beyazın bu güzel uyumuna eşsiz dokunuşlarla lüks bir koleksiyon seti yaptım. Sıradan şişelerle dekopaj çalışması serilerimiz devam ediyor. Başlayalım. Malzemelerimiz bunlar. Şişeyi ıslak mendil yardımıyla temizliyorum. Temizleme işini tamamladım. Beyaz akrilik boya veya multi surface beyaz boya. Yeteri kadar boya aldım. Sünger. İsterseniz bulaşık süngerini de ortadan keserek bu işlemde kullanabilirsiniz. Birinci katı yukarıyı da yaparak tamamlıyorum. Ve boyama işlemine başlıyorum. İki benzer ve bir farklı formdaki şişelerin boyama ve kurutma işlemlerini tamamladım. Ve şimdi hemen en sevdiğimiz bölüme başlıyoruz. Dekopaj peçetemi al. Diğer iki katı ayırma işlemine başlıyorum. Evet, bize bu ince kat lazım. İnce uçlu bir fırça ve biraz sudan faydalanacağım. Ve desenleri böylece çıkarıyorum. Devam ediyorum. Ve ilk desenimizi çıkardık. Desenleri ayırma işlemini tamamladım. Sizce de burası mavi bir çiçek bahçesine dönmedi mi? Başlıyorum hemen. Küçük şişeden başlıyorum. O güzelim beyazı maviyi buluşturalım. Dekopaj tutkalı kullanıyorum. Yerimi ayarlıyorum. Şöyle üzerinden de gidiyorum. Desenli peçeteyi parçalara ayırarak kendime yeni desenler oluşturma fırsatı yaptım. Şu boşluğa bunun yakışacağını düşündüm. Tam bitirirken ve onu da buraya şöyle. Tamam. İkinci şişemize başlıyoruz. Atıl kapasitedeki şişeleri rastladığınızda bu şekilde değerlendirmek ister miydiniz? Varsa böyle hikayeleriniz paylaşırsanız sevinirim. Neleri dönüştürdünüz, neleri atmayıp da değerlendirdiniz? Merak ediyorum ben de. Devam ediyorum. Başlıyorum. Ön yüzeyi bitirdik. Çok hoş bir desen oldu. Sizin de var mı böyle
atıl kapasiteli şişelerden kendinizde ya da ailenizde olup da alıp değerlendirdiğiniz yeni bir objeye dönüştürüyoruz. Çok kıymetli bir obje, el yapımı ve bunlar mağazalarda çok pahalı satılıyor. Yan yüzeyine geçtim. Şurayı şöyle alacağım. İlk başta desenleri ayırdım ama yaptıkça daha da farklılaştırıyorum. Objenin yüzeyine göre yeniden değerlendiriyorum durumu. Yepyeni bir form oluşturuyorum şu an. Şu kısımdan başladım. Büyük şişenin dekopaj işlemini tamamladım ve bu köşeden başlayarak deseni azaltarak devam ettim ve alt noktada birleştirdim ucunu. Bir detay daha yapacağım. Tamamen farklı boyutlara götürüyoruz her bir aşamada. Mavi renk alıyorum. Fazlasını şurada alıyorum. Aynısını bu köşeye de. Metalik sarıdan alıyorum ve gelinciklerin orta kısmına hafif hafif dokunduruyorum. Gelelim videonun yıldız detayına. Jutip. Jutiple şimdi harikalar çıkaracağız ortaya. Böyle bir ölçü alacağım. Boyaması işlemine başlıyorum. İlkini metalik sarı. Metalik altın sarısını boyadım ve mavide sıra. Maviyi de aynı şekilde boyamaya başladım. 4 eşit parçaya böleceğim. İşleme başlamadan önce şu kenardaki çıkan iplikleri, küçük iplikleri yakarak alacağım. Şöyle yakından göstereyim aradaki farkı. Akrilik mavi boya. Bu jut ipine de metalik sarıyla altın dokunuşu yapalım. Boyama işlemini tamamladım. Boyun kısmına bir takı gibi burgu yapacağım. Burguyu yapıyorum. Burgu işlemi tamam. Şimdi arka tarafa geçiyorum. Ve küçük bir kurdale yapıyorum. Tamam. Arka tarafına şöyle zarif bir kurdale ekledim. Bu şişede aşağıdan yukarıya bir form uyguladım desende. Burguyla işin boyutunu tamamen değiştirdim ve arkaya küçük bir kurdale. Küçük şişelerimin boyun kısmı uzun. Köşeli şişemle set oluşturmak için bu kısma burgu uyguluyorum. Yıldız detay jut ipleri boyadım. Bunlarla burguyu yapıyorum. Bu kombinasyonu kendi etrafında bükerek kalın bir halat oluşturuyorum. Yerini buldum. Buradan itibaren başlıyorum.
burguyu tıpkı bir takı gibi sadece belli bir kısımda kullanarak o uzunluğu zarifçe vurguluyorum. Mavi gelincikler bembeyaz zeminde adeta parıldıyor. Eğer siz evinizdeki eski şeylerinizi değerlendirmek isterseniz dekopaj ve bu burgu tekniği ile tasarımlarınıza profesyonel bir hava katabilirsiniz. Şu tipimle minnak bir piyonk yaptım. Onu da buraya yapıştırıyorum. Şişenin arka tarafına. Sizce de çok güzel olmadı mı? Benim videonun yıldız detayına. Elimizde sade jutip, mavi renge boyadığım 2 jutip ve bir de altın sarısı metalik dokunuşlar eklediğim bir kombinasyon var. Büyük şişemin gövdesindeki o kendinden çerçeveli hat için burguyu kullanıyorum. Tamamen farklı bir boyuta götürecek çalışmaya başladım. Kavisli bir şekil alıyor. İpimi de ona göre devam ettiriyorum. Burayı tamamladım ve şimdi şu şekilde köşeleri aynen devam edeceğim. Son kenarı da hemen başladım yapmaya. Bakın arkadaşlar, bu burgu detayı şişeyi bambaşka bir boyuta taşıyor. Eğer siz de bu tarz farklı dekorasyon fikirleri ve geri dönüşüm projelerini seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup o küçük zili açmayı unutmayın. Böylece her hafta yeni projelerde buluşabiliriz. Son dokunuş olarak da buradaki izlerin üzerinden lacivert ve altın dokulu hazırladım. Jutipi sardım ve bu çalışmayı tamamladım. Şimdi Ultimate Glaze vernikleyip çalışmayı tamamlıyorum. Sır vernikleyerek çalışmayı tamamlıyorum. Böyle devam ediyorum. Verniği tamamladım. Ve işte setimiz hazır. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.